Bir adam düşünün, son nefesini verdiği hastanenin önüne binlerce insan toplayan, kırılmayan rekorlara imza atan, konserlerini binlerce insan dolduran, şarkıları milyarlarca kez dinlenen, hayran kitlesinin el üstünde tuttuğu muazzam bir şahsiyet. Mahşeri bir kalabalığın içinde sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlanan bir adam. Bir adam aynı anda kaç kişiyi gözyaşına boğar, işte onun kanıtı bu hikaye. Yani imkansızlıkları başarmış sıra dışı bir adam. Batan güneşe şarkı yazmış, aşktan ciğeri yananların gönül dostu olmuş bir usta. Ferdi Tayfur şarkılarındaki acı hayatı gerçekten yaşamış. Bir ömre sığmayan keder. 60 yıldır yürekleri yakan şarkılarıyla milyonların duygularına tercüman olan arabeskin büyük ustası Ferdi Tayfur, geride geniş bir külliyat bırakarak bu dünyadan göçüp gitti. Ölümüyle sevenlerini son bir kez gözyaşlarına boğan Ferdi Tayfur'un pek bilinmeyen hayat hikayesi ise şarkılarındaki bu bitip tükenmeyen acının sebebini açıklıyor. Usta sanatçı Ferdi Tayfur ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanan Ferdi Tayfur, tedavi süreci boyunca 2 farklı hastaneye nakledildi. İlk olarak Muğla'daki bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören sanatçı, 16 Aralık'ta Antalya'daki bir hastaneye sevk edilerek sinüs ameliyatı geçirdi. Daha önce aynı hastanede beyin damarına stent takıldığı bilinen Tayfur'un bu süreçte titizlikle takip edildiği belirtildi. Tedavi gördüğü hastaneden gelen acı haber hayranlarını derin bir yasa boğdu. Usta sanatçı 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. 15 Kasım 1945'te Adana'da yoksul bir ailenin içinde dünyaya geldi. Babası dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı olduğu için adını Ferdi Tayfur koymuştu. Baba Cumali Bey'in soyadı Turan Bayburt'tu. Ama Tayfur olarak bilinecek ve öyle sevilecekti. Oğlunun okumasını çok istiyordu Cumali Bey. Ancak bir kurşunla hayatına son verilince babasız kalıvermişti Ferdi Tayfur. Babasını hayal meyal hatırlayan Ferdi Tayfur, babasının ansızın yaşanan vefatıyla eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalan Ferdi Tayfur, bu kararla birlikte zorlu bir dönemin içine girdi. Babasının ölümüyle ilgili konuşan Ferdi Tayfur verdiği röportajda, "Bir gece kucakta olduğumu hatırlıyorum. Annem Şerife, 'Babanız geldi çocuklar' demişti, sevinmiştik. Ben hep kucağındaydım. O sıcaklığı hala hissederim. Ertesi gün sabah evden çıkarken gene hayal meyal hatırlıyorum. Akşam çiğ köfte yap demişti anneme ve 1 lira bırakmıştı. Babam bir daha dönmedi. O gece bir pavyonda vurdular onu" diye anlatıyor. Ondan bana eski bir fotoğraf kaldı sadece. O fotoğrafta da sadece kolu görünüyordu. Ona bakıp avunurdum. Beni kucağına aldığı anı hatırlıyorum. Askerden dönmüştü. İşte onu son hatırlayışımdı. Babasızlığın nasıl olduğunu bilirim. Baba sevgisi nedir bilmem diyor. Cumali Bey'in ölümü Ferdi ve ailesini fakirliğin dibine sürükledi. Okumak istese de okuyamamıştı. Annesi başka bir adamla evlenince de okuma hayalleri hepten suya düşmüştü. Minicik yaşlarda pamuk tarlalarında ırgatlık, yük meydanlarında hamallık yaptı. Sonra üvey babası ona şekerci dükkanında bir iş buldu. Çırak olarak çalışmaya başlamış ve iş hayatına tam anlamıyla giriş yapmıştı. Annesinin 2. evliliğiyle birlikte üvey baba gerçeğiyle tanışan Ferdi Tayfur, hayatın zorluklarıyla erken yaşta yüzleşerek iş hayatına atıldı. O hep sinema yıldızı olmak istiyordu. Şarkıcılık hep ikinci plandaydı. Sonra bir gün sinema filmi izlerken şarkıların da filmlere entegre olduğunu fark etti. "Ben de yaparım" demişti ve ikisini bir arada yürüteceğine dair söz verdi kendine. Düğün salonlarında şarkı söyleyip çiftlikte çalışarak hayatını sürdüren Ferdi Tayfur, bir gün yerel bir gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını gördü ve şansını denemek için yarışmaya katıldı. Yarışmayı ikincilikle tamamlayan Tayfur için bu bir son değil. Aksine müzik kariyerindeki büyük yolculuğun ilk adımı oldu. Üvey babasının tüm engellemelerine rağmen hayallerinin peşinden İstanbul'a giden Ferdi Tayfur, dönemin en ünlü eğlence mekanlarından biri olan Luna Park Gazinosu'nda çalışma fırsatı buldu. Ferdi Tayfur, Nurten İnnap'ın ekibinde bağlama çalmaya başlayarak müzik kariyerine adım attı ve 1968 yılında ilk planı çıkardı. Ancak beklediği ilgiyi göremeyince Adana'ya dönerek çiftliğin yönetimini üstlendi. Buna rağmen müzikten kopmayan Tayfur çalışmalarını sürdürmeye devam etti.
3 yıllık bir aranın ardından çıkardığı "Huzurum Kalmadı" plağı Ferdi Tayfur'a şöhretin kapılarını ardına kadar açtı. 1974 yılında yayınlanan Yüreğimde Yara Var ise Tayfur'un başarısını perçinleyerek onu tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline getirdi. Ferdi Tayfur 16 yaşında ilk aşkını yaşadı ve bu ilişkiden Timur adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi. Ancak Timur'un annesi uzun yıllar boyunca Tayfur'un oğluyla görüşmesine izin vermedi. Yıllar süren zorlu bir mücadelenin ardından Ferdi Tayfur nihayet oğluna kavuşmayı başardı. Ferdi Tayfur ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turan Bayburt'la yaptı ve bu evlilikten Tuğba ve Funda adında 2 kızı dünyaya geldi. Müzik kariyerine plak ve albümlerin yanı sıra çok sayıda sinema filmi de ekleyen Tayfur, 1977 yılında bir film setinde tanıştığı Necla Nazır ile tutkulu bir aşk yaşamaya başladı. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır 30 yıllık birlikteliklerinin ardından 2007 yılında yollarını ayırdı. Bu uzun ilişkiden Tuğçe adında bir kızları dünyaya geldi. Tayfur, yıllar önce verdiği bir röportajda ayrılıklarıyla ilgili şunları söylemişti. 20 sene kızım büyüsün diye bekledim. Necla'dan defalarca ayrıldım fakat bunu kimseye duyurmadım. Şöhreti geride bırakarak Muğla'da sakin bir yaşam kuran Ferdi Tayfur'un son birlikteliği Habibe Ümyani Demir ile oldu. 64 yaşında yeniden babalık sevinci yaşayan Tayfur, bu ilişkisinden Taha adında bir oğul sahibi oldu. Ancak Ferdi Tayfur'un bu ilişkisi de mutsuz bir şekilde sona erdi. Ayrılık haberlerinin ardından Tayfur'un ilk eşi Zeliha, Turan Bayburt'a geri döndüğü iddiaları gündeme geldi. Ferdi Tayfur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zeliha Hanım'a döndüğüm doğru. O yalnızdı. Ben de yalnızdım. Zaten kadıncağız yıllardır benim yolumu gözlüyordu. Ömrümün çoğu geçti, azı kaldı. Onun da öyle. Kalan ömrümü eşimle birlikte geçirmek istiyorum ve bu durum beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullanmıştı. Yüz felci nedeniyle çok sevdiği sahnelerden uzaklaşmak zorunda kalan Ferdi Tayfur, 2020 yılında böbrek yetmezliğiyle karşı karşıya kaldı. Umutlarının tükendiği bir anda, doğumundan 13 yıl sonra ilk kez yüzünü gördüğü oğlu Timur'dan yardım eli uzandı. Timur, böbreklerinden birini babasına bağışlayarak onun hayatını kurtardı. Peş peşe yaşadığı sağlık sorunları Tayfur'u yıpratmış olsa da oğlunun bu fedakarlığı ona yeniden umut verdi. Ferdi Tayfur, o dönemde verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı. "Bizim iyi hekimlerimiz var. Hiç kimse böbrek nakli ameliyatından korkmasın. Elbette sancıları oluyor. Ama hayatın bir tarafı zaten sancıdan ibaret. Kitap okurken hep uyuyordum. Üstelik daha 1-2 sayfa bile okumadan. Bu durum yeğenim Nilüfer'in dikkatini çekti. Yeğenim dayı sen hep uyuyorsun, doktora gidelim dedi. Böbrek yetmezliği denildi. 2 ay gibi bir süre geçti. Ne yapmamız gerektiğini hep araştırıyorduk. Yeğenim Profesör Doktor Alper Demirbaş'ı aradı. O da atlayın gelin dedi. Gözümü kapattım, açtım, ameliyatım bitmişti. Böbreği kimden alalım diye kız kardeşim bir yandan, yeğenim bir yandan sesli düşünüyoruz. O sırada oğlum Timur dedi ki, "Bir dakika ben varım burada ya, ben daha ölmedim" dedi. Oğlumun sağlık durumunu etkileyecek bir şey olsaydı asla kabul etmezdim. Bir insanın tek böbrekle de hayatını normal bir şekilde sürdürebilmesi mümkün olduğu için tereddüt etmedim. Organ naklinin bir mucize olduğunu söyleyebilirim. Korkacak bir şey olmadığını, naklinin hayat kurtardığını söylediler ve bunun gerçekten nakil hayat kurtarıyor ve kimse de korkmasına gerek yok. Gözümü kapadım, gözümü açtım, bitmişti ifadelerini kullandı. Ünlü ses sanatçısı Ferdi Tayfur, 90'lı yıllara damgasını vuran Emmioğlu şarkısıyla tanındı. Döneme damga vuran şarkının hikayesi ise yıllarca konuşuldu. Pop müziğin yükselişe geçtiği, arabesk müziğin ise neredeyse bitme noktasına geldiği yıllarda Emmioğlu şarkısı arabesk müzik için yeniden umut oldu. Parça normalde en çok 500 bin satan kasetlerin rekorunu kırdı. Emmioğlu'nu Kibariye gibi pek çok sanatçı da seslendirdi. Emmioğlu ile birlikte ilk defa bir arabesk şarkısına klip çekildi. O dönemin parasıyla 90 milyon harcanan klibe 4 gün çalışma yapıldı. Helikopterler ve lüks araçlar kiralandı. Türkiye'de arabesk öldü denilen dönemde arabeski yeniden hayata geçiren şarkının hikayesi de dinleyenlerin hafızasına kazındı. Şarkı 2 amcaoğlunun aynı kıza duyduğu aşkı anlatıyor. Eski köylerden birinde aynı kıza aşık olan amcaoğullarından biri yurt dışına çalışmaya gider. Diğeri ise gecekondudan girdiği İstanbul hayatından yasal olmasa da zengin biri olarak çıkar.
Köydeki sevgilinin ölüm haberi gelince de biri Almanya'dan gitarını alıp diğeri de son model arabasıyla köye gelir. İki kuzenin can yakan bu olayın ardından arasında geçen konuşma dizelere döküldü. Sevenlerine yüzlerce şarkı, film bırakan gönüllere taht kuran Ferdi Tayfur, ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Ferdi Baba, dünyaya kazık çakmayacağını biliyordu. Bu yüzden isteklerini de söylemişti hayranlarına. Müslüm'ün cenazesi gibi olmasın, öyle izdiham olmasın, onun gibi tabutum kırılmasın, belediye kaldırsın benim cenazemi. Müslüm'ün cenazesi öyle kalabalıktı ki toprak bile atamadım. Mezarına basılmaktan betona dönmüştü yattığı yer. Ölümden korkmuyorum, dünyaya kazık çakmayacağımı biliyorum demişti. Ferdi Baba vasiyetini de sevdiklerini de unutmamıştı ve onlara şöyle demişti. Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım diye izah etti isteklerini. Ferdi Tayfur'un vefatının ardından cenazesi Antalya'dan İstanbul'a getirildi. O milyonların sevdiği adam bir tabutun içine, sevenleri de yokluğunun hüzününe hapsoldu. Cenaze töreni içinse yakınlarından açıklama geldi. Ferdi Baba için 4 Ocak Cumartesi günü Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleneceği, ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy mezarlığında toprağa verileceğini belli oktu. Bu mübarek günde aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, yorumladığı şarkılarıyla, besteleriyle yaşamaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Güle güle büyük sanatçı. Seni ve bıraktığın izleri asla unutmayacağız. O gerçekten geçmiş devrin ve her neslin sanatçısıydı. Onu her dönem dinleyenler olduğu gibi yeni nesillerde dinlemeye devam edecek. Bizler ve bizlerden öncekiler nasıl sevdiyse, gelecek nesiller de onu sevmeye, dinlemeye devam edecek. Adını ölümsüzler listesinin en tepesine yazdıran bir Ferdi Tayfur geçti bu hayattan.